Merhaba arkadaşlar, ben Hatice Karaca. Bugün size Unity'de prefabs kullanımından bahsedeceğim. Prefabs, tekrar kullanılabilir oyun nesnelerinin şablonlarıdır. Prefablar, aynı özelliklere sahip birden fazla nesne oluşturmanıza olanak tanır. Prefablar, oyun geliştirme sürecini hem hızlandırır hem de kolaylaştırır. Tek bir prefab değiştirildiğinde, aynı özelliklere sahip tüm nesneler otomatik olarak güncellenir. Prefabs nesnesi oluşturmak çok kolaydır. Prefab oluşturmak için oyun nesnesini sahneye sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Daha sonra bu nesneyi prefab olarak tanımlayabilirsiniz. Örnek olarak ormandaki ağaçları, mermileri veya düşman karakterleri düşünebiliriz. Mesela bir tane düşman karakteri oluşturduktan sonra prefabs yapısıyla bunu çoğaltabiliriz. Prefablar bize zaman tasarrufu, işbirliğini artırma, değişikliklerin yönetimi gibi avantajlar sağlar. Prefab kullanımında dikkat etmemiz gereken şeyler: değişiklik yaparken dikkatli olmalıyız çünkü yaptığımız değişiklik tüm sahneleri etkileyebilir. Prefabların karmaşık hale gelmemesi için klasörler halinde düzenli bir yapıda tutmaya dikkat etmeliyiz. Şimdi uygulama kısmına geçebiliriz. Unity uygulamasını açtıktan sonra burada 3D seçerek projeye vermek istediğimiz ismi belirliyoruz ve projeyi nereye kaydetmek istediğimizi seçiyoruz. Daha sonra oluştur butonuna basıp projenin açılmasını bekliyoruz. Basit bir araba oyunu yaptığımızı düşünelim. Oyunda bazı engellerin olduğunu ve arabanın bu engellere çarpmadan altınları toplaması gerektiğini varsayalım. Burada altınları ve engelleri kopyala yapıştır ile yapmak zor olacağı için prefab oluşturacağız. Bu sayede ileride yapacağımız değişiklikleri aynı nesneler için tekrar etmemize gerek kalmayacak. Bu senaryomuz için bir zemin oluşturduk ve kamera ayarlarını yaptık. Şimdi Asset Store üzerinden bir araba modeli indireceğiz. Kullanacağımız araba modeli bu. Ben daha önce indirmiştim, siz de buradan indirebilirsiniz. Burada önceden indirdiğimiz varlıkları görebiliriz. Arabamızı da buradan import edeceğiz. Şimdi burada istediğimiz araba nesnesini sahneye ekleyebiliriz. Ben araba 3'ü ekliyorum. Arabamızın yönünü ve konumunu ayarlıyoruz. Arabanın tam görünmesi için kamerayı da biraz geri alsam daha iyi olacak gibi. Materyalleri içine koymak için bir materyal klasörü oluşturuyorum. Zemin için renk materyali oluşturuyorum ve sürükleyerek zeminin üstüne bırakıyorum. Şimdi arabanın çarpmaması gereken engelleri ve toplaması gereken altınları prefablarla oluşturacağız. Bunun için bir prefabs klasörü oluşturuyorum. Engel olarak bir küp ekliyorum ve konumunu ayarlıyorum. Yaptığımız engel için materyal klasöründe engel renk adında bir renk materyali oluşturuyorum. Rengine karar verdikten sonra bu materyali engel objeme sürükleyip bırakıyorum. Burada oluşturduğumuz engeli her seferinde kopyala yapıştır yapmamız ileride bizim için sorun oluşturabilir, bu yüzden engel objesini prefabs klasörüne alıyorum. Böylece engel objesi artık bir prefab oluyor. Ve artık istediğim yerlere sürükle bırak ile engel ekleyebilirim.
Sahneye bir sürü engel koyduğumuzu düşünelim. Bir süre sonra bu engellerin rengini beğenmediğimizi fark ettik ve değiştirmek istedik. O zaman materyal kısmındaki engel renk materyalinin rengini değiştirmemiz, tüm engellerin renginin değişmesi için yeterli olacaktır. Eğer kopyala yapıştır yapmış olsaydık tek tek değiştirmemiz gerekecekti. Prefabs kullanmanın önemli bir avantajını görmüş olduk. Şimdi bir de altın objesi oluşturalım. Boyutlarını ayarlayalım. Ve materyal klasöründe altın içinde renk materyali oluşturalım. Altın objesini de prefabs dosyasının içine koyuyorum, çünkü altını da istediğim her yere koyabiliyor olmam gerekiyor. Şimdi zeminin farklı yerlerine altınlardan koyuyorum. Altınları da böyle hazırladıktan sonra aklımıza yeni bir fikir geldi ve dedik ki oyunumuzda tüm altınların puan değeri aynı olmasın. Bunun için de tüm altınlar sarı renkte olmasın. Bazı altınlar turuncu, bazı altınlar sarı renkte olsun. Bu durumda turuncu bir altın oluşturmamız gerekiyor. Rengi dışında aynı olacağı için sarı altınlardan birinin üzerine geliyorum ve bunu unpak yapar prefab olmaktan çıkarıyorum. Materyaller dosyasına yeni bir renk materyali oluşturuyorum ve bu materyali sürükle bırak yaparak altınımın üzerine koyuyorum. Oluşturduğumuz bu turuncu altını da prefabs klasörüne ekleyebiliriz. Prefabs klasöründe altın adlandırması olduğu için yeni isimlendirmeyi turuncu altın olarak yapıyorum. Böylece farklı yerlerde de kolaylıkla kullanabileceğimiz iki farklı altın tipimiz oldu. Turuncu altından da zeminin farklı yerlerine yerleştirelim. Prefablarla ilgili anlatmak istediğim son şey de instantiate fonksiyonun kullanımı. Aynı örnek üzerinden devam edeceğiz. Boşluk tuşuna bastığımızda turuncu altınlardan rastgele konumlarda oluşturacağız. Kod dosyamı koymak için bir scripts klasörü oluşturuyorum. Ve boş bir game objesi oluşturup scripts adını veriyorum. Kodumuzu yazdığımızda bu objeye bağlayacağız. Şimdi scripts klasörümüzün içine altın controller diye bir scripts oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz scripts dosyasını açıyoruz. Ben Unity Visual Studio'ya bağladığım için kodları burada yazacağım. Kullanmak istediğiniz IDE'yi ayarlar kısmından değişebilirsiniz. Burada public bir game objesi oluşturuyoruz. Boşluk tuşuna basıldığında altın nesnemizin oluşmasını istediğimiz için burada koşul ifademizi buna göre yazıyoruz. Koşul ifademizin içine girdiğimizde istediğimiz nesneyi çoğaltabilmek için instantiate fonksiyonunu kullanacağız. Burada parametre olarak sırasıyla çoğaltılacak nesneyi, pozisyonunu ve rotasyonunu vermemiz gerekiyor. Eğer pozisyonu değiştirmezse sürekli aynı yerde oluşturur. Böyle bir durum istemediğimiz için pozisyon değişkeni oluşturacağız. Pozisyon değeri oluştururken de sırasıyla x, y, z değerlerini vermemiz gerekiyor. X değerine rastgele değerler vereceğiz. Aralığı da zeminimizde koyduğumuz en uzak iki nokta arasında vereceğiz. En yakın altınımızda x değeri 47, en uzak altınımızda x değeri 7 idi. Bu değerler arasında rastgele bir değer alabiliriz.
Y ve Z değerleri içinde herhangi bir altınımızın değerlerini verebiliriz. Y değerine 18 veriyoruz. Z kaçtı unuttum tekrar bakalım. Evet Z değeri de 8'miş. Artık oluşturduğumuz pozisyon değişkenini fonksiyonda yerine yazabiliriz. Kodu kaydettikten sonra Unity'ye geri dönebiliriz. Konsolda herhangi bir hata görünmediğine göre doğru yoldayız. Herhangi bir hatamız da olmadığı için skriptimizi scripts objesine bağlayabiliriz. Evet objemize yazdığımız script eklendi. Script'te oluşturduğumuz game objesi yerine de turuncu altın prefabimizi ekliyoruz. Şimdi çalıştıralım bakalım neler olacak. Evet boşluk tuşuna bastığımızda her seferinde farklı yerlerde altınımızı oluşturabiliyoruz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.